Herkese merhaba. Örgü Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavşan tarifinin son videosuna geldik. Onu çekeceğim. Her şeyini tamamladık. Sadece birleştirme ve kıyafeti kaldı. Birleştirmeyi birazdan yapacağız. Bakın böyle yerlerine yerleştireceğiz hepsini. Dikeceğiz. Zaten hepsine ip bırakmıştık. Sizler de bırakmadıysanız da sorun değil. Beyaz ip takarak dikebilirsiniz iğnenizi. Şimdi tulumunu yapacağız. Şimdi şu kısma kadar, pantolonun kısmına kadar tulumunu öreceğiz. Sonra birleştirmeyi yapacağız. En son giydirip şu kısmını öreceğiz. Yani şu iplerini öreceğiz giydirdikten sonra. Burayı da ayrı öreceğiz. Onun dışında başka bir şey yok. Bu havucu yapacağız bir de. Bunların dışında hiçbir şey kalmadı. Son kısımdayız artık. Ben kahverengi yapacağım kıyafetini. Siz hangi renk yapmak isterseniz o ipinizle kıyafetini başlayabilirsiniz. Şimdi ben parçalarımı kaldırıyorum. Pantolon kısmının bir parçasını ördüm. Şöyle koyayım yanına. Şöyle yaklaştırayım artık. Şimdi ikinci kısmını öreceğim. Pantolon parçasının. Siz iki tane öreceksiniz bundan. Birinciyi benim gibi örün. Hemen söyleyeceğim sayılarını. İkisi de aynı zaten. İpimi alıyorum. Sabitliyorum bakın. Sabitledim. 25 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Şimdi şu şekilde düz tutuyorsunuz zincirinizi. Zincirler dönmesin. Şöyle düz bir şekilde zincirlerinizi getirin. Herhangi bir dönme yapmamasına dikkat edin. İlk zincirimizin içine giriyoruz. Bir ilmek alıyoruz ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çektim ve ikinci sıraya geçtim. Şimdi buradan 25 tane sık iğne örüyorum sıra başına gelene kadar. 1 saymanıza gerek yok aslında. Zaten 25 tane başladık. İsterseniz sayabilirsiniz. Eksik olmasın diyorsanız. 24 tane eksikse de sorun olmaz. 24 de olur. Zaten bacağına biraz bol geliyor. Bol bir kıyafeti var. Şişko bebek olduğu için. Evet, ben ipini içinden götürdüm. Biraz oradan keselim onu. Her zincirin içine bir ilmek örüyorsunuz. 25 tane ilmeğimiz olacak. Videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Gerçekten etkileşim alması adına çok güzel oluyor. Yani daha fazla kişi izliyor bu şekilde. Zaten tavşan videomun ilki çok fazla izlendi. Yani çok fazla dedim, benim kanalıma göre fazla, normalde normal büyük kanallara göre hiçbir şey. Ama beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, bakın son zincirimin içinde ördüm. Şimdi bakın en başa geldim, yine ilk zincir çekip örmeye başladığım kısımdayım. İlk ilmeğimin içine giriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bakın yeni sıraya geçtim. Yine aynı şekilde başlıyorum örmeye. Bu şekilde arkadaşlar, hiçbir şey yok. Arttırması yok pantolon kısmının. Arttırmalara belinde, yani şurada birleştirince başlayacağız. Şimdi bunu 11 sıra öreceksiniz. Şu an ben ikinci sıradayım. Şu ip arkaya gidecek. Başlama içinden götürdüm, ip oradan çıktı. Tamam. 11 sıraya tamamlayın. Bakın şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sıra örelim. Birleştirme kısmından devam edelim. Siz bu parçadan bir tane örün, koparın benim gibi. İkinciyi örün, koparmayın. İkinciyi birleştirerek devam edeceğiz. Ben bunu öreceğim. 11. sıraya geldiğim zaman koparmayacağım. Oradan iki bacağı birleştirerek
gövdeyle devam edeceğiz. Evet, bacakları tamamladım. Şimdi birleştirerek örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir tane ördüm şimdi. Şuradan bakın şu aradaki kısımdan diğer bacağımı aldım. En son bitirdiğim kısımdan sonraki ilmekten alıyorum. Sıradaki ilmeğimle birlikte örüyorum. Aldım. Birlikte ördüm. Aldım. Birlikte ördüm. Bakın şu şekilde birleştirmiş oldum. Kaç tane yaptım hemen söyleyeyim. 1, 2, 3 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 4 tane yapmış olmam gerekiyor. 4 tane yaptıktan sonra şu şekilde şuraya, pardon buraya değil, bir saniye, şuraya giriyoruz. İlmek kaydırma yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimize bacağın tekine giriyoruz. Bir zincir çekiyorum ve burası benim sıra başım oluyor. Şimdi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ay salladım, 19, 20, 21, 22, 23. Şuradan bakın diğer ayaktan devam ediyorum. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve şu son ilmeğimi de şu aradan, bakın şurada bir ilmek daha var. 47, şu birleştirdiğim kısımda aradan alıyorum ve 48. Hemen ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Toplam 48 ilmeğimiz olması lazım. Eğer şu arada ilmeğiniz kalmadıysa sonucu çift örerek 48'e tamamlayabilirsiniz. 48 ilmeğim var şu an. İlk sırayı tamamladım. Şu an ikinci sıradayım. Dediğim gibi eksikse ilmeğiniz sayın. 48 tane değilse şu aralarda, bakın şu araları örüyorsunuz ya, oralarda çift örebilirsiniz. Şu kısımları ya da şu birleştirme kısmından ilmek de çıkarabilirsiniz. Yani fazladan ilmek de örebilirsiniz. Çift örerek tabii ki. Şimdi ikinci sıradayım. Şu an 48 ilmeğim var. Ben ikinci sıradayım. 3 ör 1 arttır yapacağım bu sırada. 1, 2, 3 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca 3 ör 1 arttır yapacağım. 3 ör 1 arttır yapacağım. Toplam 12 tane arttırma yapmış olacağım. İlmek sayım 60'a çıkacak. Evet, sırayı tamamlayalım. Oradan devam edelim. Evet, 3 ör 1 arttır sıramı tamamladım. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi üçüncü sıradayım. Şu an 60 tane ilmeğim var.
Üçüncü sırada bir sıra 60 ilmeğimi örüyorum. Hiç artırma eksiltme yapmadan üçüncü sırayı bir sıra örelim. Evet, dördüncü sıradan devam edelim arkadaşlar. Burayı tamamlayayım ben. Şimdi düz sıramı ördükten sonra 60 ilmeğim vardı. Şimdi 12 tane daha arttıracağım. 4 ör 1 artır yapıyoruz. 4 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bu sırayı sonuna kadar 4 ör 1 artır yapacağız. Sonrasında 4 ör 1 artırdan sonra 10 sıra düz öreceğiz. 10 sıramızı da örelim. 4 ör 1 artır yapalım. 10 sıra örelim. Oradan eksiltme ile devam edelim arkadaşlar. Evet, en son 4. sıramızda 4 ör 1 artır yapmıştık. Birinci sırada düz ördük. İkinci sırada 3 ör 1 arttır. Birinci sırada düz ördük. İkinci sırada 3 ör 1 artır yaptık. Üçüncü sırada düz ördük. Dördüncü sırada 4 ör 1 artır yaptık ve ilmek sayımız 72'ye ulaştı. 72 ilmeğimizi 10 sıra düz ördük. Bunu video sonu durdurmadan önce söylemiştim. Video sonu diyorum. 2, 4, 6, 8, 10 sıra düz ördüm kahverengi ipimle. Artık siz hangi renk yapıyorsanız kıyafetinizi. Şimdi azaltma yapacağız burada. 4 ör 1'i azalt yapacağız. 1 2 3 4 ördüm. 1 azaltıyorum. 1 2 3 4 ördüm. 1 azaltıyorum. 15. sıradayım şu an. 15. sırada 4 ör 1 azalt yaparak sıramızı tamamlayalım. 16. sıradan devam edelim. Evet, 4 ör 1 azalt sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Şu an ilmek sayımız 60'a düştü. 60 ilmeğimizi bir sıra örüyoruz. Evet, şimdi videoyu durduracağım yine. Sırayı tamamlayınca devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi son azaltmamızı yapacağız. 3 ör 1 azalt yapıyoruz. Bir sıra 3 ör 1 azalt yapacağız. Sonra bir sıra düz öreceğiz ve pantolon bitecek. Şu kısmını öreceğiz ondan sonra. Ama öncesinde bir birleştirmeyi yapacağız. Parçaları birleştirelim. Giydirelim. Ona göre yerini ayarlayalım ve dikelim. Ben şimdi sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. 1 2 3 bir tane daha azaltayım, ondan sonra söyleyeyim. 3 ör 1 azalt sıramı tamamlayacağım. Sonra bir sıra düz öreceğim ve ipimi buraya ilmek kaydırma yapıp birleştirip keseceğim. İpi uzun bırakmanıza gerek yok. Zaten bitti pantolon. Şu ön kısmından tekrar ilmek başlayıp buralardan ön kısmını öreceğiz şu şekilde. Düşünün, birazdan bunu giydirip deneyeceğiz üstünde diğer bebeğimizin. Şöyle tutayım yine de. Şimdi videomu durduruyorum. Dediğim gibi 3 ör 1 azalt sıramı tamamlayıp bir sırada düz örüp bunu keseceğim. Keserken devam edeceğim. Videomu orada kafanız karışmasın, uzun falan bırakmayın ipi. Herhangi bir dikiş yapmayacağız ya da oradan devam etmeyeceğiz. İpimizi koparacağız. Evet, şimdi azaltmamı yaptım. Bir sıramı ördüm. Son ilmeklerimi örüyorum şu an. Pantolonu bitireceğim. Evet, bakın sonuncu ilmeğimi yaptım. İlk ilmeğin içinden geçtim. Bir ilmek aldım. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Ve bunu kesiyorum. Bu artık bitti. Bunu içine, şuradan şöyle içine çekebilirsiniz, yan taraftan geri. Şöyle bir tane buradan çekin. Tekrar şu yan ilmekten içine çekin, bitsin. Alt kısımdan. Bakın bir alttan girdim tekrar. Artık o içeride kalır. Bakın şöyle.
Pantolonumuz hazır. Şöyle şu an çok bol duruyor ama üstüne giydiğinde böyle olacak. Çünkü biraz şişko. Şimdi birleştirmeye geçelim. Hemen hazırlayayım ben. Pantolonumu kenara aldım. Önce gövdeyi aldım. Önce ayakları dikeceğim. Bakın şöyle şöyle şurayı arka kısmı olarak düşünebilirsiniz. Şu bitirme kısmına. Şöyle birazcık daha oval olmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle yanlara doğru bastırarak. Bakın şöyle göstereyim yandan. Biraz bastırın. İşte daha yaygın oldu bakın gövdesi. Elyaf bu şekilde yerleşsin içine. Bakın daha oldu. Şimdi ayağıma birini taktım. Ben ayakları nasıl dikeceğimi size göstereyim. Şöyle yerleştireceğim. Yerlerini tarif edeyim. Birlikte dikelim. Bakın ortada yine iki sık iğne, 2 sıra boşluk var. Bir ilk başladığımız 6 tane sihirli halkaya başladığımız altılı, bir de sonraki ördüğümüz bir sıra arada kalacak. Bu şekilde ayakları dikeceğiz. Şu kısımları bakın, şu kısımları öne gelecek. Ona dikkat ederek dikersiniz. Şimdi ben biraz burada videoyu hızlandırmayı düşünüyorum. Dikerken siz yine de izleyebilirsiniz. Çok da hızlandırmayacağım. İzleyerek de yapabilirsiniz. Birazcık göstereyim, ondan sonra hızlandırayım. Bakın şu şekilde zaten ipim takılı. Ekstra ip takmama gerek yok. Eğer siz dikiş payı bırakmadan kestiyseniz beyaz ipi takın iğnenize. O şekilde de dikebilirsiniz. Bir tane birleştirdim bakın. Şu şekilde etrafından bir ayaktan, bacaktan, bir bacaktan sık iğne alacağım. Bir tane gövdeye, bir tane de gövdeden şu şekilde alacağım. İnşallah net görünüyordur. Şu an akşam oldu. Ben tam net olmaya da bilir. Yani akşamları çok güzel çıkmıyor. Genelde gündüz çekmeye çalışıyorum ama bu akşama denk geldi. İnşallah net çıkıyordur. Şu şekilde döne döne etrafından dikin burayı. Çok da kenarlara dikmeyin, böyle ayrık olmasın bacakları, çünkü pantolonumuz girecek. Şöyle biraz birbirine yakın olsun, bakın şöyle. Biraz da böyle bastırın içe doğru. Şöyle altı da düzelsin. Elyafı siz nasıl bastırırsanız o şekilde şekil alır içinde. O yüzden elinizle de şekil verebilirsiniz bu tür oyuncaklarınıza. Ayaktaki dikişi de son bitirdiğim sıradan yapıyorum. Bakın alta falan geçmiyorum. Yani ikinci sıradan falan dikmiyorum boynunu diktiğimiz gibi. Boynunu dikerken söyleyeceğim. Yani eğer başka bebekleri de yaptıysanız, bebeklerde de genelde ikinci sıradan dikiliyor ya, hani belki biliyorsunuzdur. O şekilde değil, son sıradan dikiyorsunuz. Ha, iğnem çıktı. Şöyle benim ipim biraz daha kaldı. Şöyle bir tur daha döneceğim etrafına. Şöyle biraz da şöyle dikeceğim bunu. Bakın şöyle yandırıyor ya şu an. Hafif şöyle şuradan ikinci sıradan alabilirsiniz. Bakın burayı düzenmesi açısından. İkinci sıradan tam ortaya dikeceğim burayı. Bakın biraz ortadan aldım, görüyor musunuz? Şimdi şuradan ikinci sıradan bakın alıyorum. Biraz bu tarafa eğilsin bakın. Daha düzeldi. Şimdi bir tane daha yapacağım. Biraz daha gelecek. Şimdi bir tane daha yapacağım buraya. Evet, yapıyorum şu an. Bakın şimdi daha düz oldu. Diğerini de aynı şekilde yaparsanız baktınız dışa doğru yamuk. Şu ortadan, hani ilk sıradan diktik ya, ikinci ya da üçüncü sıradan alın. Şu ortaya dikin. Çok açık duruyorsa arası. Ama durmuyorsa gerek yok. Yani ben düzelmesi açısından genelde bu şekilde dikiyorum buraları. Evet, şöyle içinden geçtim bakın, yandaki ilmeğin. Şunu tutayım. Bakın biraz bıraktım, onun içinden geçiyorum. Çekiyorum ve düğüm oluyor oraya. Bir tane daha yapacağım aynı yere. Girdim yine.
Şunun içinden geçiyorum ve düğüm oluyor. Biraz kesiyorum, bunu içine çekeceğim şimdi. Şimdi ikinciyi dikerken hızlandırmaya karar verdim. Az önce hızlandıracaktım ama o kısmı hızlandırmayı düşünüyordum ama sizin de nasıl diktiğimi görmeniz için çok hızlandırmadım. Sonra yanlış falan olur, hani anlamazsınız falan, sıkıntı olmasın diye ikinciyi daha böyle biraz hızlandırılmış yapacağım. Çünkü video çok uzun olunca ben yüklemekte zorlanıyorum. Evet, bunu da aynı şekilde yerleştiriyorum. Bakın arada yine o dediğim ikili kalıyor bakın. Birazdan dikerken yamuk olursa oraya yaklaştıracağım. Bu da yakın olacak. Evet, şimdi kollara geçelim. Kafaya geçelim, sonra da kollara dikelim. Hemen kafaya aldım. Kafada da ben ip bırakmıştım. Biraz elyaf dolduracağım. Bakın şu kısmı boşluk biraz. Kafanın sallanmaması için burayı biraz daha doldurun. Tam daha iyi oldu. Şimdi kafayı taktım. Bakın şöyle şurada renkli ipler var. Şuradan alıyorum ipimi. Buradan dikeceğim şöyle. Bakın ikinci sıraya dikeceğim boynunu. Az önce de söylemiştim. Şöyle önce bir sabitleyelim kafayı ön tarafa doğru. Şöyle, evet. Bakın bu şekilde etrafına dikiyorum. Önce bir kat böyle biraz atlaya atlaya dikiyorum. İkinciyi daha sağlam dikeceğim. Çerçeve gibi düşünün, hani yerine otursun. Daha sağlamlaştıracağım ondan sonra. Bakın şöyle öne gelsin kafası. Evet, şimdi ben bunu dikeceğim hızlıca. Önce bir çerçeve gibi sabitleyin. Atlaya atlaya ikişer ikişer ilmekleri, sonra bir tur daha dönersiniz. Yeterli olacaktır. Zaten boynunu ve kafa son kısmını iyice doldurduysanız, ay elime battı. Böyle bir sorun yaşamazsınız. Hani sallanmadır, yamulmadır, çökmedir. Bunları yaşamazsınız. İyi doldurursanız. Galiba bu video biraz uzun olacak. Umarım sıkılmazsınız. Çünkü buralara atlarsam hani herkes tam bilmiyor nasıl yapacağını. Atlarsam kimisi anlamıyor.
Bilene de çok uzun geliyor, sıkıcı geliyor. Ne yapacağım bilmiyorum o yüzden. Ama yine de atlamamaya çalışıyorum. Her yeri göstermeye çalışıyorum. Zaten anlatarak da gidiyorum hani elimden geldiğince. Umarım anlaşılıyordur. Tamam, bakın yeterli bu. Şimdi yine bunun arka tarafa geleceğim. Oradan düğümleyeceğim. Şuradan gireyim tekrar. Şuradan çıkayım. Bir tane daha yapacağım düğüm. Aslında bunu koparmayayım. Ben kolları da direkt bununla dikeyim. İpim çok uzun zaten. Şunları keseyim. Evet, şimdi buna kol dikeceğim. Kolları da şu şekilde bakın kestim ama onu. Şimdi iğneyle göstereceğim. Şunu göstereyim. Dur. Şurayı şöyle birleştirip dikeceksiniz. Keşke kesmeseydim. Şunu da göstereyim. Şu iple şunu şöyle köşeleyin. Bakın şu ipi kenara alın. Kulağı yaptığımız gibi. Kulağı yaptık mı onu? Evet, yaptık. Böyle köşeledik. Şurayı şöyle birleştirin. Şu şekilde dikeceksiniz. Şöyle. Evet, şimdi ben yana geliyorum. Bunu hem burada birleştireceğim hem de dikeceğim. Dikeyim. Tamam mı? Evet. Şöyle olsa yeterli burası. Şöyle giriyorum. Evet, bakın kolun üst kısmını diktim. Şöyle oluyor. Şimdi buradan diğer kola geçeceğim. Bir kere daha sabitleyeyim burayı. Son bu da. Şu boynunu şuradan giriyorum. Tam karşıdan çıkıp oraya da diğer kolunu dikeceğim. Sonra kıyafetini giydirip tulumunu yapalım. Bunu biraz fazla doldurmuşum. Biraz alacağım. Evet, kol kısmının şura böyle olacağı için biraz şurasını az doldurmanız lazım. Şöyle yapayım. Bakın oldu. Çok tatlış bir şey oldu. Kıyafetsiz biraz çirkin ama kıyafetini giyince tatlanıyor. Şimdi şu arka kısmı bakın, zaten ilmek kısmı sıramız belli, sıra başı. Şimdi giydiriyoruz bunu. Üstteki daraltmadan dolayı biraz zor giydirebilirsiniz ama belinin tam oturması için daralttık şu kısmı. Yoksa bu kısmı doldururdu böyle. Evet, şimdi kahverengi ipimizi alıyoruz. Şu kısmı başlayacağız. Tekrar çıkaracağız kıyafetine. Bu kısmı bitirdiğimizde tekrar giydireceğiz. Benim ipim dolaşmış biraz. O yüzden ipin ucunu bulacağım şimdi inşallah. İpin ucu nerede? Heh, bulamadım. Nereye gitmiş bu? Kızım ipimi dolaştırmış. Bulamıyorum. Hemen ben videoyu durdurayım. Bunun ucunu bulayım, geleyim. Evet, şimdi buldum ucunu. Çok şükür. İp sabitliyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Şimdi şuradan bakın. Şu hizadan. Görüyorsunuz değil mi? Kolun hizasından geliyorsunuz. Şuraya. Sayı veremiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan hizadan aşağı iniyorsunuz. Hemen bir tane ilmeğe girin oradan. Şöyle onu başladığımız ipi alalım. Bir. Örmeye devam ediyorum. 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bakalım. 14 tane yapıyorum. Ben diğerinde 14 tane yapmıştım. Bakın şöyle. Şöyle ikisi de bakın bitiş yerleri. Şu göbeğini şöyle kapatıyor. Hemen bunu söküyorum ve oradan örmeye devam edeceğim. Evet. Bir zincir çektim bakın 14 ördükten sonra dönüyorum. Döndüm. Şu şekilde dönüyoruz. Zincir çektik ya. Hiç oynatmadan şu şekilde dönüyoruz. Hemen ilk ilmeğimizin içinden örmeye devam ediyoruz. 1 14 tane örüyoruz sona kadar. Çayım kaynadı. 14 tane ördüm. Şimdi sonuncuyu öreceğim. Bakın son ilmeğimi de ördüm. Bir zincir çektim yine dönüyorum. Bakın şimdi burada azaltmaya başlayacağız işte. Hemen şöyle şurada ilk ilmeğim var da zincir çektiğim ilmeğim. Burada bir sık iğne var bakın ondan örmeye başlıyoruz. Ondan değil de hemen yanındakinden örmeye başlıyorsunuz. 13 tane örüyoruz sona kadar. Zaten bir tane atlayıp başladığınız zaman bir tane eksilmiş oluyor orada. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Geriye 13 tane kalıyor. Sona kadar onları örüyoruz. İnşallah çıkıyordur. Dediğim gibi akşam olduğu için biraz kahverengi sıkıntılı bir renk akşamlar için. Koyu yani sıkıntılı derken o. Bir zincir çektim sonra geldim döndüm. Şimdi yine artık hep azaltma yapacağız. Sıra başlarında yine o zincir çektiğim ilmeğin içine değil. Ay hiç gözükmüyor gibi. Şu ilmeğin içine değil. Bakın zincir çekip dönüyoruz ya. İlkinden değil ikinciden örmeye başlıyorum. Az önce 13 kalmıştı. Şimdi 12 ilmeğim kaldı. Evet arkadaşlar video nerede durmuş bilmiyorum. Telefonum çalmış. Şimdi devam edeceğim örmeye. Kaldığım yerden inşallah arada çok bir boşluk olmamıştır. Evet şimdi yine bir zincir çekiyorum. Çekmiş miyim? Bir zincir çekmişim. Dönüyorum. Yine çekmiş miyim zincir? Aynen bir zincir çekmişim. Dönüyorum. Yine azaltma yapacağım. Bakın ilk ilmeğin içine değil de odaklayınca görüyor aslında. İkinci ilmeğin içinden örmeye başlıyorum. 11 ilmeğim kalmış oluyor bu sırayla beraber. Az önceki azaltmada 12 kalmıştı. Sonra geldim bir zincir çektim. Yine döndüm bakın yine azaltmayla devam edeceğim. 10 ilmeğim kalıyor. Bir zincir çekiyorum. Bakın sonra geldim. 2 sıram kalmış arkadaşlar. Yani azalttım. Bakın ilk ilmeğe değil ikinciden örmeye başladım. Bir zincir çektim. Evet, süveter kısmı bitti. Şimdi askı yapacağım. 2 4 tekrar giydiriyorum.
Evet, bakın giydirdim. Şöyle askıları kaldı. Bir de ben 2 tane düğme diktim. Şuna bakın, şöyle göstereyim. Şimdi bunları dikeceğim. İsterseniz dikmeyebilirsiniz ya da şu havucu da, şimdi havucu da öreceğiz sonunda. Buraya direkt havuç da dikebilirsiniz. Havuç çıkıyor mu? Buradan göstereyim. Çıkıyormuş. Tam düğmelemişim. Şöyle şunu da şuraya dikebilirsiniz. Bakın şu görüntü de güzel olabilir. İsterseniz düğme yapın. Ben yine bunu havucun yanına yapacağım. Hemen bir siyah ip takıyorum. Şimdi buradayız. Askıları yapacağız bakın. Bir zincir çekiyorum yine. Bakın. Döndüm. Birincinin içine örüyorum. İkincinin içine de örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. Bu şekilde ikili ikili öre öre dönüyoruz. Bakın birincinin içine ördüm. İkincinin bir zincir çektim. Dönüyorum. Dönüyorum. Bu şekilde döne döne. Şu arka kısma gelene kadar bakın şuradan şöyle ölçün. Şuraya gelene kadar örün. Oraya birleştireceğiz. Evet, bakın şu şekilde oluyor. Kusura bakmayın. Kızım oyun oynuyor şu an. Bakın şöyle oluyor. Bir zincir daha çekeyim. Şimdi ölçeceğim. Evet, şöyle ölçtüm, bakın tam geliyor. Şöyle arada bir tane ilmek boşluk kalıyor ama onu şöyle çekerek birleştireceksiniz ki omuzlardan çeksin, şöyle bolluk olmasın, şu şekil bir görüntü olmasın diye. Şöyle birazcık çekerek örün. Şuraya bir yere tam sırtının ortasına gelecek şekilde bir ilmeğin içine giriyorsunuz. Oraya birleştiriyorsunuz. 2 ilmeğimizi de oraya, birinciyi ördüm. Birinci zaten zincir çektiğimiz ilmekti. İkinciyi de şöyle birleştiriyorum. Şöyle bakın döndüm şimdi şuraya. Şöyle çevirdim. Aynı ilmeğin içine bir tane girdim. Bir ilmek yaptım. Hemen yanındakinin içine bir ilmek yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu 2 ilmeğimi de öre öre ön tarafa götüreceğim. Bu da diğer askımız olacak. Buradan da bir ilmek. Yine döndüm. Evet, bakın şöyle biraz çekerek yapıyorum. Tam yetişmiş. Şuradan ilmeğimi bakın şuradaki ilmeğin içine öreceğim. Hemen yandaki ilmeğe de şu diğer ilmeği örüyorum. Şöyle bir tane yapıyorum, zincir çekiyorum ve kestim. Şunu şöyle içi çekeyim. Bakın evet. Askıları tamam. Bakın tavşanımız şu an bitti. Ay ipim düştü. Hemen eksiğimiz bir tane havuç yapacağız şimdi sizinle. Son kısma geliyoruz artık. Umarım siz de keyifli örmüşsünüzdür. Şöyle paçalarını da katlıyorum ben. İsterseniz siz de öyle yapın. Daha hoş duruyor. Evet, bunun biraz bu daha kilolu olmuş. Şu parça ipleri de kesiyorum içinden. Ve dışına çıkan. Şunu da katlayayım. Bakın şöyle çok tatlış oldu yine. Hemen birlikte şey örelim. Havuç örelim. Şöyle bekleyelim. Bunları ben resmini paylaşırım zaten. Orada görürsünüz. Soğut da atarım onu. Ve şöyle turuncu bir ipim var benim. Sizin elinizde hangi turuncu tonu varsa onu kullanabilirsiniz. Ben bunu Garfield örmek için vermiştim ama
Henüz fırsatım olmadı Garfield'ı örmeye. Havuç yapalım. Sihirli halkamı yapıyorum. Havuç için. Sihirli halkamın içine 4 tane başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlk ilmeğin içine giriyorum. Girebilirsem. Girdim. İlmeğimi alıyorum. 4 tane örüyorum şimdi. 1 sırayla, tabi birinin artırma falan yapmıyoruz. Her ilmeğin içine bir tane örüyoruz. 2 yani şu an ilk sıramı örüyorum ben. 3 son ilmeğimi örüyorum. 4 şöyle bir düzeltin. Şimdi bir ör bir arttır yapacağım. Bir ör. Biraz burası zor ama sonra rahatlıyor bir iki sıra sonra. Şimdi buraya bir arttırma yapacağım. Şu an ikinci sıradayım. Şimdi yine bir ör yapacağım. Bir artır yapacağım. Evet, bir ör bir artır yaptım. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada 6 ilmek öreceğiz. Sayın. Üçüncü sıra 6 ilmek. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu an 3. sıramı tamamlamış oldum. Bakın ucu oluştu şu an. Şimdi 2 ör 1 arttır yapacağız. 2 ör 1 arttır. 2 defa yapıyoruz arkadaşlar arttırmaları. Yani her sırada 2 tane artmış olacak. 2 ör 1 arttır yapacağız. 1 2 şimdi arttırıyorum. 1 2 arttırdım. Şimdi bir kez daha 2 ör 1 arttır yapacağım. Sıram tamamlanmış oluyor. Kafanız karışıyorsa ilk sıradan itibaren ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. 1 Şimdi son artırmamı, evet artırmamı da yaptım. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Bir sıra 8 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8 ördüm. Burada biraz içine elyaf koyacağım. Şu başlangıç sihirli halkamı içine çekeyim, durun. Takılıp duruyor elime. Çok az elyaf koyuyorum içine. Şu biraz yuvarlayayım, biraz daha küçülteyim. Şöyle makas yardımıyla içine koyacağım bunu. Evet, bakın. Şimdi bir sıra azaltma yapacağım. Arka arkaya 4 tane azaltma yapacağım. 1 2 3 bitti zaten. 3 son bir tane, 2 tane ilmek var. 4 bakın ilmeklerim bitti. Şimdi burada bunu kesiyorum. Yeşil alacağım. Birkaç da yaprak yapacağım ve bitireceğim. Şöyle şuradan bakın, şu kısımdan şu ilmeklerin içine gireceğim, yapacağım bunu. Şöyle ikisini bir örüyorum. Şu ikiyi düğümleyin.
Çok minik bir şey olduğu için biraz uğraştırıcı, böyle karışık bir şeymiş gibi gözükebilir ama dediğim sayıları takip ederseniz çok rahat yapabilirsiniz. Çok da kafanız karışıyorsa ilmek belirleyici kullanın dediğim gibi. Şimdi buradan bakın aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dördüncünün içinden ilmek kaydırmayla iniyorum aşağı doğru tekrar. İlmek kaydırma yapıyorum hepsinin içine. 4 tane ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Sonra da yapıyorum. Şimdi burada bakın şunun içine yapmıştık ya, hemen yanındakinin içine bitince tekrar giriyorum. Şimdi birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 6 tane yapalım. Aşağı doğru ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz. Sık iğne de güzel olur. İsterseniz sık iğneler de yapabilirsiniz. Yapraklarınız daha kalın durur. Sık iğneyle devam edelim. Sonucunun içindeyim şu an, onu da yaptım. Hemen yanındakinin içine giriyorum. Ördüm. 5 ya da 6 tane zincir çekin. Yine aynı şeyi yapın. Yine yandakine geldim bakın. Bakın şöyle. Gayet hoş oldu. Son yaprağı yapıyorum artık, yeterli. Siz isterseniz daha çok yapabilirsiniz. Şu orta kısmı tekrar ilk yaptığımın içine birleştireceğim bunu. Bir zincir çekeceğim. 2 zincir çekeyim. İpini biraz uzun bırakın, bağlarsınız. Şöyle bakın. Şöyle bir havuç. İsterseniz bunu dediğim gibi şuraya dikebilirsiniz şöyle. Yani düğme yapmak istemiyorum ben, düğmem yok zaten diye şöyle dikebilirsiniz yani kıyafetin üstüne. Ben şuraya bağlayacağım şimdi bunu. Yapraklarını şöyle bağlayayım da kaybolmasın. Dolaştı. Neyse, ben bunu birazdan bağlayayım şöyle, şimdi dursun. Videomu kapatayım artık. Bitti zaten. Bakın şöyle. Şöyle oldular. Hemen bir uzaktan göstereyim. Şunun havucu çıkmış, şöyle üstüne koyayım. Şöyle bittiler. Işıktan dolayı çok farklı gözüküyor olabilir ama yarın gündüz de çeker paylaşırım zaten. Daha detaylı görürsünüz. Videom bitti. Ne söyleyeyim? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Örgü Hobi Dünyası kanalıma abone olup beni beğenirseniz mutlu olurum. Bana destek olursanız sevinirim. Bunların dışında inşallah çok zorlanmamışsınızdır. Yani kafanızı karıştırmamışımdır. Takılan bir yer olursa, yani takıldığınız bir yer olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz ya da Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Linkini video açıklama kısmına ekleyeceğim. Bütün videolarımı ekleyeceğim. Onu yapamamıştım. Şimdi öğrendim. Onu ekleyeceğim oralara. Başka bir şey yok. Bu kadar. Teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar.